Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bugün çok özel bir gün. Bugün Allah'a şükür çok süper uyandık. Öğle saatlerinde öyle bir haber aldık ki gerçekten de yıllardır beklediğimiz bir haberdi. Neden mi bahsediyorum? Milli Muharip Uçağı Kaan'ımız ilk kez resmi bir anlaşmayla 48 adet Endonezya'ya satıldı. Bugün ilk konu başlığımızda anlaşmanın detaylarına hep birlikte bir göz atacağız. Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun himayesinde Türkiye ile Endonezya arasında savunma alanında önemli bir işbirliği adımı atıldı bugün. Devletten devlete anlaşmanın ardından TUSAŞ ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında 48 adet Kaan savaş uçağının ihracatına yönelik sözleşme imzalandı. Edinilen bilgilere göre bu sözleşmenin toplam değeri 10 milyar dolardan daha yüksek bir tutara sahip. Bu anlaşma Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek kalemde gerçekleştirilen en büyük ihracat başarısı olarak kayıtlara geçti. Kaan savaş uçağı henüz 2024 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmiş olmasına rağmen uluslararası alanda büyük bir ilgi gördü. Endonezya ile yapılan bu ihracat anlaşması Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı geliştirme kapasitesine olan güveni de ortaya koydu. Kalorifer peteğiydi. Kalorifer peteğinden 48 tane artı 12 opsiyon 60 tane Endonezya'ya sattık mı bugün? Kıymetli dostlar, sadece 48 adet değil. Savunma Sanayi Başkanımız Haluk Görgün duyuru da yaptı. Dedi ki 48 tane kesin, 12 tane de opsiyonlu olmak üzere toplam 60 tane Milli Muharip Uçağı Kaan Endonezya'ya verilecek dedi. Şimdi diyebilirsiniz Kaan teslimatlar ne zaman diye. Kıymetli dostlar, yaklaşık olarak 84 ay içerisinde Milli Muharip Uçağı Kaan'ın yerli motorla, altını çiziyorum, yerli motorla Endonezya sevkiyatının tamamlanması beklenmekteymiş. Endonezyalı kardeşlerimiz demiş ki biz Milli Muharip Uçak'ta Amerikan motoru istemiyoruz. Siz Allah izin verirse 2029-2030 yılında Türkiye kendi motorunu Milli Muharip Uçak Kaan'a takacak. Yerli motorunuzu Kaan'a takın, daha sonrasında işte 2034 yılına son teslimatın yapılması planlanmaktaymış ya. Kısacası 2030-2029 yılına yerli motor Milli Muharip Uçak Kaan'a Allah'ın izniyle takıldıktan sonra 4-5 sene TUSAŞ fabrikasında gece ışıklar hiç sönmeden Endonezya'ya üretim yapılacak milli savaş uçağımızdan. Tabii Endonezya sadece Milli Muharip Uçak Kaan'ı almakla kalmıyor. Devamında Endonezya'da da yine Milli Muharip Uçağın bazı parçalarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların olduğu da Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın X paylaşımında yine gözler önüne serilmişti. Ama 48 adet Kaan uçağımız en azından Türkiye'de üretilip Endonezya'ya gönderilecek. Hemen devamında Endonezya bileceğiniz üzere sadece Milli Muharip Uçak Kaan'a bugün talip olmadı. Geçtiğimiz dönemlerde de yaklaşık 60 tane Bayraktar TB3, işte 24 tane Akıncı TİHA'ya da yine Endonezya sahip olmak istediğini belirtmişti. 10 milyar dolardan fazla bir anlaşmadan bahsetmekteyiz. Türkiye açısından bunun eşi benzeri bulunmamakta. Daha önce memleketçek işte geçtiğimiz yıllarda ne gördük, en yakın mesela aklıma geliyor. 4 milyar dolar işte Suudilerle Bayraktar TB2 Akıncı'nın ortak üretimi haberleri dolaşmıştı, hatırlarsınız değil mi? Yani en yüksek gördüğümüz, duyduğumuz resmi olmayan rakamlar 4 milyar dolar falan civarındaydı. Ama bugüne geldiğimizde 12 milyar dolara yakın bir tutardan bahsediliyor. Bu ne demek ya? Yani mevzuya şuradan yaklaşmayın. Ya bir kafa var sabahtan beri, yani eğer ki işim gücüm olmasa bunlara cevap vermekle uğraşacağım. Kıymetli dostlar, ne diyor biliyor musunuz? Ya alkış, çok güzel iş başardık. Endonezya diyor işte biz 48 tane Kaan vereceğimize daha bizim elimizde yok diyor. Böyle bir kafa var. Farkındasınız değil mi? Ne kadar sıkıntılı, pislik bir ruh hali. Kıymetli dostlar, böyleleriyle hiç tartışmaya falan girmeyin. Zaman kaybıdır. Gerçekten de. Çünkü bunu diyen herifler bundan yaklaşık çok değil 3 sene öncesine gittiğimizde Milli Muharip Uçağı Kaan'a uçan kalorifer peteği diyordu. Bugün ne oldu yani? Endonezya uçan kalorifer peteğini görüp de işte ne kadar cıstak bir kalorifer peteği, biz bunu alalım işte yaklaşık 12 milyar dolara deyip de kalorifer peteğini almaya mı karar verdi? Bunları memnun edemezsiniz. Bunlar var ya, Türkiye kendi imkanlarıyla savunma sanayinde en ufacık bir şey bile başaracak olsa hemen atlarlar ortalığa, yaygara koparmaya çalışırlar. Diyorlar biz Almanya'dan, Amerika'dan işte savaş uçağı bekliyoruz. Endonezya'ya neyi satacağız? Önce bir kendimize yapalım. Adam kafası farklı çalışıyor. Farkında değil. Biz ne dedik? 2028 yılında Milli Muharip Uçak Kaan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor diyoruz değil mi? Sanki tarihler 2029 olmuş. Halen Milli Muharip Uçak Kaan işte teslim edilmemiş. Böyle konuşuyorlar. Ya bir sabır mübarek. 2028 yılında Kaan zaten gelecek. Bizim şimdiye kadarki tüm yurt dışından uçak alımına dair girişimlerimizin hepsi
geçici bir süreci kapsıyor. Biz F-16 Blok 70'leri veyahut da biz işte Eurofighter'ları biz neden almak istiyoruz? 2028-2029'a kadar bizi idare etsin diye. Daha sonrasının için zaten bir alım planı yok. Yani rakamlara baktığınızda öyle gidip de işte Almanya'dan, öteden, beriden biz 200-300 tane uçak almıyoruz ki. Hepsi böyle bizim geçici süreçte ihtiyaçlarımızı kapatacak cinsten alımlar. Bunlarla lütfen diyaloğa falan girmeyin. Bunlar bizim ülkemiz için gerçekten de art niyetli kişiler. Öyle eleştiri ayağına işte gelişsin keşke biz daha iyi olsun ise öyle bir şey yok. Bu memleket ömründe ne zaman gitti de 12 milyar dolarlık bir savunma sanayi anlaşmasına imza attı bir günde? Yani daha önce sanki bunlar var ya biz öncesinde şey yaparmışız işte B-52 bombardıman uçakları gibi bir şey satarmışız. Sanki 1950 yılında 20-30 milyar dolar anlaşma yaparmışız da bugün sanki adam 10 milyar doları beğenmiyor. Anladınız mı? Bu memleket 2016 yılında milli piyade tüfeğini üretti. Bugüne geldiğimizde adamlar daha geçtiğimiz yıllarda ilk uçuşunu gerçekleştiren Kaan'a o kadar güvenmiş, o kadar inanmış ki bizim içimizden inanmayanları çıktığımızda Endonezyalılar yok diyor Türkler bu projeyi hızlıca hayata geçirecek. Biz hemen sözleşme imzalayalım diyor. Endonezya'da şimdi yani adamların ihtiyacı var. Güney Kore projesinden çıktı. Güney Kore parasını alamamış onlardan da Endonezya bize nasıl para verecekmiş? Bak kafaya bak ya. Yani siz nerede gördünüz bir ülkenin başka bir ülkede parasının kaldığını? O kadar Dünya Bankası var. Ne olacak Endonezya Kuzey Kore'ye mi dönecek? Kendini soyutlayacak mı bizim paramızı vermemek için? Bunlar da gerçekten de gram çalışır bir beyin varsa ben adımı değiştiririm. Kusura bakmayın biraz sinirliyim ama bu sinirimin sebebi yahu şu başarıya da bir kulp bulmazsın ya. Ya anladınız değil mi demek istediğimi? Eminim ben de birçoğunuz aynı düşünüyor. Vallahi böyleydi. İçimi de dökmek istedim diyorum ve hemen devamında sanmayın ki sadece Türk savunma sanayisi Endonezya çıkartmasında, Endonezya'daki savunma sanayi fuarında sadece Milli Muharip Uçak Kağan'dan güzel haberler geldi. Roketsan'dan da elimize müthiş, çok gerçekten de bizleri heyecanlandıracak haberler ulaştı. Türk savunma sanayinin önde gelen firmalarından olan Roketsan, Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düzenlenen ve Güneydoğu Asya'nın en büyük savunma sanayi fuarlarından biri olan Indo Defense 2025'te önemli işbirliklerine imza attı. Roketsan ve PT Republic Defense Endonezya arasında Atmaca gemi savar füzesi ve Atmaca silah sisteminin tedariğini kapsayan ikinci sözleşme imzalandı. İmzalanan sözleşme ile birlikte Roketsan üretimi Atmaca füzelerinin montajı, yerli üretimi ve sürdürülebilirliğine yönelik yerel yeteneklerin de Endonezya'da geliştirilmesi hedeflenmekteymiş. Roketsan söz konusu sözleşme ile Endonezya'nın deniz gücünün modernizasyonuna sağladığı katkıyı genişletmiş oldu. Vallahi bu gidişle Endonezya ordusu aslında yavaş yavaş da Türk ordusu oluyor desek pek de yanlış demiş olmayız yani. Düşünsenize yani 2032-33 yıllarına bir Allah izin verir ömrümüz varsa gittiğimizde şunu göreceğiz. Endonezya'da Bayraktar TB3'ler var, Akıncılar var, belki Kızıl Elmalar da olacak. Milli Muharip Uçak Kaan olacak. Devamında Roketsan üretimi sistemler de yine düşünülüyor. Yani baksanıza kıymetli dostlar. Endonezya açık bir şekilde Türk savunma sanayisine şu an kendi ülkesine emanet etmiş durumda. Savunma sanayi hassas bir konudur. Savunma sanayi ürününü aldığınız ülke o kadar hassastır ki Endonezyalılar ülkelerine gelecek sıkıntılardan kendilerini Türk ürünlerinin koruyacağına bu kadar inanmışlar ki bu kadar stratejik alanlarda stratejik işbirliklerine girmekten hiç çekinmiyorlar. Bundan sonraki süreçte Milli Muharip Uçak Kaan konusuna döndüğümüzde mesela tekrardan Azerbaycan'la ortaklık söz konusu bileceğiniz üzere. Temel Kotil geçtiğimiz yıllarda görevdeyken Allah razı olsun çok emeği geçti. Azerbaycan'da Kaan için ortak bazı şeyler üretiliyor, bazı parçalar üretiliyor demişti. Pakistanlı mühendislerin zaten Milli Muharip Uçak Kaan programında çalıştığını biliyoruz yaklaşık 200 mühendisin. Son olarak bugün Endonezya resmi bir şekilde Milli Muharip Uçak Kaan projesinde ben de varım dedi. Şöyle düşünmeyin biz niye Endonezya'ya alıyoruz? Bu projeyi tek başımıza yapamaz mıyız, edemez miyiz falan filan. Bu projeyi tek başımıza yaparız ama dünyadaki örneklerine baktığımızda demek ki savaş uçağı projeleri tek başına olunca zor oluyor. Yani şöyle düşünün F-35 programından Türkiye önceki yıllarda çıkartıldı. Şu an F-35'lerin durumu ortada. Toparlayamadılar arkalarına Türkiye çıkınca. Programda o kadar eksikler çıktı ki bir tane ülke, 7-8 tane ülke vardı F-35 programında. Örnek veriyorum biz işte Eurofighter alacağız diyoruz. 3-4 tane ülkeden onay bekliyoruz. Anladınız mı? Zaten tek başına savaş uçağı geliştiren ülke sayısı çok az. Bu sürece şöyle bakalım. Biz Türkiye olarak ben desem ki bizim işte toprağa kazsak 1 metre aşağıda petrol çıksa ben derim ki ya para var zaten bizde. Birikim de var. Biz niye kendimiz
kendimiz yapmıyoruz derim. Ama sıkıntı şurada işte. Topraktan 1 metreden petrol çıkınca o birikim olmuyor. Biz aslında imkansızlıklardan dolayı bir şeyleri öğrendik. Bu kadar savunma sanayi teknolojisinin gelişmesi, biz de yan gelip yatabilirdik. Niye? Çünkü aşağı altın, aşağı doğalgaz kaynıyor deselerdi bu vakte kadar, ama inşallah onu da hallettik. Düşünsenize, yani ben iyi ki diyorum. İyi ki biz 1 metre altında yerimizin hemen böyle petrol çıkmamış da yan gelip yatmamışız. Bizim huyumuz da değildir ama bundan sonraki süreçte biz artık zor günlerden geçtiğimiz için mühendisliği öğrendik. Bundan sonra Allah izin verir bulduğumuz tüm yeraltı kaynaklarımız savunma sanayi projelerinde mühendisliğimiz olduğundan dolayı hemen oraya para olarak akıtılacak. Doğalgazlarımız işte Karadeniz'de bulduğumuz veyahut da Eskişehir'deki nadir toprak elementlerimiz falan, Allah izin verirse bizim toprağımız çok zengin ve bu zenginliği bundan sonraki süreçte mühendisliğimizle harmanlayıp her şeyi halledeceğiz. Ama o sürece kadar Endonezya'dan gelecek, Pakistan'dan, Azerbaycan'dan gelecek paralarla birlikte hem çark dönecek hem de yükümüzü kardeş ülkelerle hafifletmiş olacağız. Yani olaya da böyle bakın diyorum ve hemen devamında bugün güzel haberlere vallahi doymayacağız, açık konuşayım. Baykar'ın Ukrayna fabrikası diyebilirsiniz. Kaan, bir gelişme var mı? Var. Ukraynalı medya kaynaklarına göre bu konuda da önemli gelişmeler varmış. Ukrayna medyasından Liga bugün yapmış olduğu haberde diyordu ki Ukrayna'ya kurulan Baykar fabrikası yakında faaliyete geçecek. Kızıl Elma'nın 4. prototipi ise Ivshenko Progress üretimi L-322F motoruyla başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. Amerikan yönetiminin garip kısıtlamalar esnasında Türkiye ile Ukrayna arasında savunma işbirliği Kiev için kurtarıcı olabilir. Modern Türk insan hava araçları ile 5. nesil savaş uçağı Kaan, Ukrayna Hava Kuvvetleri için yegane çözüm yolu gibi görünüyor diye bir haber yayınlamıştı Ukrayna basınından Liga. Hayda gelin siz de gelin. Herkes toplanıyor, yemin ediyorum var ya, hani deriz ya biz doğuyla batının köprüsüyüz diye, işte kastettiğim bu. Herkes Türkiye'den medet bekliyor. Adamlar savaşın ortasında, her gün sayısız çatışma, tam bir yani yangın yeri ortalık. Adamların kafada Türkiye'nin 5. nesil uçağı, Milli Muharip Uçağı Kaan. Savaştan sonraki dönemde özellikle, yani kendi düşüncelerime gelirsek, şu an olmaz da savaştan sonraki dönemde Ukrayna ne yapacak? Akıllanacak. Çünkü niye? Onun sütten dili yandı. Yoğurdu da üfleyerek yer bundan sonra. Türkiye Ukrayna için önemli bir gerçekten de çözüm parçası. Devamında da yakın bir zamanda Ukrayna'da bulunan Baykar fabrikasının faaliyete geçeceğini de duyurmuş oldular. Yine bu konunun takipçisi olacağım diyorum ve kıymetli dostlar, Baykar dedik. Baykar'dan güzel haberler de dün geldi. Bilineceği üzere Leonardo firması İtalyanların en önde gelen havacılık firmalarındandır. Hatta dünyanın. Baykar'la bir ortak girişimleri vardı. Dün artık yavaş yavaş mevzular netlik kazandı. Leonardo ve Baykar şirketinin ortak kurmuş olduğu çatı şirketin adı LBA Systems oldu. Yani Leonardo Baykar Systems oldu. Bu konuya dair detaylardan pek bahsetmediler ama önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan Paris Air Show'da bizi beklemeye devam edin dedi. Yani detaylar büyük ihtimalle Paris'te, Fransa'da ortaya çıkacak. İtalya ve Türkiye işbirliğinin 3 aşağı 5 yukarı zaten nelerin beklediğini bizi çok iyi bilmekteyiz. Avrupa pazarına selamun aleyküm diyeceğiz bundan sonraki süreçte ve gelsin paralar, gelsin papeller mi diyorlar artık. Allah vallahi bu neşemizi, bu mutluluğumuzu bozmasın ama dediğim gibi çok bedeller ödedik ve yavaş yavaş da artık o meyveleri toplama vaktine gelmiş bulunuyoruz. Ne mutlu ki ben sizlere bu gelişmeleri anlattım. Ne mutlu ki beni bunca zaman bu kadar dikkatle, bu kadar sevgiyle, hoşgörüyle dinlediniz. Sizlere de bugün bu vesileyle, özellikle de Kaan 48 tane satıldı ya, bu vesileyle bir teşekkür etmek istedim. Ne günleri gördük ama meyvelerini de yedik göreceğiniz üzere. Allah tüm projelerde emeği geçen tüm savunma sanayi camiasından 1000 kere razı olsun diyorum ve eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.